Değerli arkadaşlar, bugünlerde sizin de müşahede ettiğiniz gibi Mevlid Kandili ile de ilgili bir tartışma söz konusu. Doğrusu bu tartışma yeni olmamakla beraber uzun yıllardır, en azından Mevlid ortaya çıktığı andan itibaren fetva kitaplarında veya bazı fıkıh kitaplarında gündeme gelen bir meseledir. Şimdi Mevlid Kandili kutlamak caiz midir, değil midir veya mevlid okumak caiz midir, değil midir şeklindeki basit veya sathi diyebileceğimiz meseleyi doğrudan ele almaktan ziyade bugün usul çerçevesinde, metodoloji çerçevesinde yani bir konuya, yeni bir meseleye yaklaşırken nasıl yaklaşmamız gerektiği bağlamında bazı açıklamalarda bulunmak istiyorum. Şimdi mevlid okumak caiz değildir veya mevlid kandili kutlamak caiz değildir, bidattır şeklinde ifadeler kullananlar, onlara sorulduğu zaman yani neden? Mevlid kandili kutlamak veya mevlid okumak neden caiz olmasın? Cevap genelde şöyle gelir: Kur'an'da var mı? Sünnette var mı? Sahabiler böyle bir şey yapmışlar mıdır? Yani genel tepki, bu soruya verilecek cevaplar genelde bu minvalde gelir. Şimdi Kur'an'da var mı? Bu soruyu mealciler de çok sorar. Mesela bir konu gündeme geldiği zaman mealcilerin ilk tepkisi Kur'an'da böyle bir şey var mı? Mealciler genelde bu soruyu şu bağlamda soruyorlar. Yani din dediğiniz şey Kur'an'dan ibarettir. Bir şey Kur'an'da yoksa din değildir. Yani bu iddiaya cevap vermek hakikaten biraz abes olur. Yani böyle bir iddia, böyle bir önerme kullanmak pek mümkün değil. Çünkü din hakikaten Kur'an'dan ibaret değil. Hiçbir din sadece temel bir metinden ibaret olamaz. Bu önerme, yani Kur'an'da var mıdır iddiası, eğer din sadece Kur'an'dan ibarettir, Kur'an'da yoksa dini olamaz şeklinde bir ön kabule dayanıyorsa bu iddia zaten yersiz bir iddia. Buna cevap vermek de pek akıl kârı değildir diyebiliriz. Fakat mevlidle ilgili sadece mealciler değil, Selefi dediğimiz gruplar da veya radikal diyebileceğimiz gruplar da mevlide karşılar. Bunların genel yaklaşımı, bazı fakihler de karşı çıkmışlardır. Fakat ben usule bağlı kalarak, yani bir metodolojiyi bir anlamda göz önünde bulundurarak bu meseleyi ele almak gerekirse, şimdi bir şey Kur'an'da var mıdır, Kur'an'da yoksa kabul edilmez şeklinde bir iddia doğru değil. Veya şöyle bir iddia da doğru değil: şu hadislerde var mıdır? Yoktur. Yoksa kabul edilemez. Ya bugün fıkıh dediğimiz, bugün hukuk dediğimiz uygulamaların %99'unu siz Kur'an ve sünnette bulamazsınız. Bunlar yersiz şeyler midir? Veya Allah sadece hamur, yani şarap haramdır dedi diye, diyelim ki siz sarhoş edici, akla zarar veren, aklı gideren ve bundan ötürü de ciddi sıkıntılara neden olacak bazı maddeleri yasakladığınız zaman veya haram kıldığınız zaman, ya bunlar Kur'an'da yok, o zaman ne diyelim, helal mi diyelim bunlara? Yani bu tarz bir akıl yürütme, bu tarz bir ön kabulden hareket etmenin metodolojik olarak tutarlı olmadığını söyleyebiliriz. Bundan ötürü de Kur'an'da yoksa, sünnette yoksa veya sahabiler döneminde mevzu bahis edilmemişse bu caiz değildir, bu bidattır denilemez. Bu insanların ikinci argümanı şu hadistir: küllü bid'atin delale ve küllü dalale finnâr. Şimdi her bidat sapıklıktır, dalalettir. Her dalalette ateşlidir şeklinde tercüme edebileceğimiz bir rivayet. Maalesef tarih boyunca Müslümanların başına bela olmuş bazı kavramlar var. Bu kavramlardan biri de bidat kavramıdır. Yani bu kavramdan tam neyi kastediyoruz? Bu kavram üzerinde bir konsensus sağlanmış mı? Çünkü siz buradan hareketle çok büyük iddialarda bulunuyorsunuz. Daha basit, ihtiyatlı ifadeler kullanmanız durumunda belki problem teşkil etmez ama siz kesinlikle bu haramdır, kesinlikle bu şirktir, kesinlikle bu küfürdür dediğiniz zaman orada çok güçlü bir delilin bulunması gerekir. Şimdi bidat kavramıyla ilgili pek çok açıklama yapılmış. Bu hadiste her bidat delalettir denir. Şimdi her bidat delaletse o zaman bidat ne demek?
Ya bidatla ilgili genel olarak şöyle bir tanım yapabilirim. Bana da makul gelen bir tanım. Bir şey dinin sabitesi ise, dinin özünde bir şey ise veya tam dinin Allah'ın veya Resulullah'ın emrettiği bir şeyse, oraya ek veya azaltma yapmak hakikaten doğru olmaz. Bu bağlamda bu tip uygulamalar bidat olarak değerlendirilebilir. Fakat insanların Hazreti Peygamber'in doğum gününü kutlaması veya ölüm gününde birilerinin toplanıp bir şeyler yapması, bunu bidat görmek ve bundan ötürü buna haram damgası vurmak doğru değildir. Bunu şöyle düşünebiliriz. Bir arkadaşımızın, bir çocuğun veya eşimizin veya sevgilimizin fark etmez. Birinin doğum günü için veya birinin önemli işte evlilik yıl dönümü diyelim veya farklı tarihleri de ifade edebiliriz. Böyle önemli bazı günleri kutlamak için toplanmaları, yemek vermeleri, yemeğe çıkmaları, bir şeyler içmeleri haram olabilir mi? Bu uygulamaların tamamı Hazreti Peygamber ve sahabe döneminde yoktu diyelim. Buradan hareketle bunların haram olduğunu söyleyebilir miyiz? Asla. Bunların hiçbirinin haram olduğunu söyleyemeyiz. O zaman aynı minvalde şöyle bir soru aklına gelebilir. Yani Hazreti Peygamber'in doğum gününe dair birilerinin salavat getirmesi, Hazreti Peygamber'in hayatına dair mevlid diyebileceğimiz şiirsel bazı şeyleri okuması neden haram olsun? Yani bunun haram olduğunu söylemek hakikaten ne usul bağlamında ne metodoloji bağlamında sağlam bir zemine dayanmaz. Sonuç olarak vurgulamak gerekirse dinin kaynağı ne sadece kitaptır, ne sünnettir, ne sahabedir, ne icmadır. Siz dini düşünceye sahipseniz ve dini hayatın bütün marhalelerinde uygulanacak bir sistem olduğunu düşünüyorsanız, devlet için gerekli olan hukuk başta olmak üzere, insanın Tanrı'yla ilişkisi olan ibadetler başta olmak üzere pek çok alanla ilgili hükümlere ihtiyaç duyarsınız. Bu hükümlerin daha önce de ifade ettiğim üzere ancak %1'i kadar, %2'si kadar sahabe ve tabi'in döneminde tespit edebilirsiniz doğrudan. O zaman bu hükümler nasıl tespit ediliyor? Bu hükümler büyük oranda müştehitlerin, ulemanın içtihat faaliyetleri sonucunda ortaya çıkar. Şimdi her bidat delalettir şeklinde ifadelere paralel şekilde şöyle hadisler de var. Men senne sünneten haseneten veya men senne sünneten seyyiyeten şeklinde hadisler de var. Veya Müslümanların güzel gördüğü şeyler güzeldir şeklinde de mesela rivayetler var. Şimdi eğer Müslümanlar bir şeyi güzel görmüşlerse ve bu güzel gördükleri şey dinin temel sabiteleriyle, dinin özüyle çelişmiyorsa bunda bir beis olmaz. Diyelim ki namaz diye bir ibadet var. Yani namaz cinsinden bir ibadet biliyoruz. Nafile olarak istediğiniz kadar namaz kılabilirsiniz. Nafile olarak istediğiniz kadar oruç tutabilirsiniz. Allah zikredin diyor. Şimdi bu zikrin belli bir zamanı, mekanı yok yani böyle sınırlandırarak bunu ele alamazsınız. Hazreti Peygamber sadece şu vakitte, şu günde zikir etti. O zaman bizim de sadece bugün, bu saatte zikir çekmemiz gerektiğini iddia edebilir miyiz? Yani bu düşünceler tamamen yanlış. Yani Hazreti Peygamber kendisi belli günler zikir çekebilir. Biz de aynı şekilde belli günler, diyelim ki cuma günleri, diyelim ki çarşamba, perşembe, pazartesi günleri, belli günleri tayin ederek dini sohbetler yaparsak veya hasbihal edersek veya zikir çekmek için toplanırsak diyelim, bunun bidat veya haram olduğunu söyleyebilir miyiz? Şimdi bu tip insanlar genelde ortaya koydukları argümanlara bakıldığı zaman Hazreti Peygamber sahabe yapmadı. O zaman bidattır, her bidatsa haramdır, işte haram da ateşlidir şeklinde zincirleme her bir önermesi, her bir kaziyesi yanlış olan veya anlamı net olmayan ifadeler kullanılır. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in doğumu için birilerinin toplanması, salavat getirmesi, zikir çekmesi, Hazreti Peygamber'in hayatına dair mevlidleri okuması, şiirsel bir şeyler, ilahiler veya türküler okumalar, ya bunların hiçbirinin dine aykırı olduğunu iddia edemeyiz.
Zira din dediğimiz şey veya hayat dediğimiz şey Hazreti Peygamber'in ve sahabenin hayatından, o dönemin çağından ibaret değildir. Aynı tartışmanın bir ürünü olarak bir dönem işte Mevlid'i hicri takvime göre mi uygulayalım, miladi takvime göre mi uygulayalım? Yani hicri dediğiniz kameri, ay esaslı bir takvim iken miladi dediğiniz güneş sistemini merkeze alan, yani güneş yılını merkeze alan bir takvimdir. Yani ikisi de insan mahsulüdür. Her iki takvim de insan tarafından belli bir dönem ortaya çıkmış hesaplamalardır, matematiksel sistemlerdir diyelim. Hazreti Peygamber'in yaşadığı coğrafyada kameri dediğimiz ay takvimi söz konusu olduğu için ibadetler başta olmak üzere pek çok şey ona göre vaz edilmiştir. Muhtemelen miladi takvimin uygulandığı bir bölgede olsaydı Allah onu dikkate alarak ona göre hüküm verirdi. Yani burada da aslında şunu anlıyoruz. Allah belli bir peygamberi, belli bir toplumu, belli bir zümreyi dikkate alarak hükümler koyuyor. İbadet konularında elbette Allah bir hüküm koymuşsa onun dışına çıkmamız pek mümkün değil. Fakat ibadetin dışında diğer alanlarda içtihada binaen, örfe binaen pek çok hüküm koyabiliriz. Yani bugün dediğim gibi ister ay takvimini dikkate alarak Mevlid kandilini kutlayın veya Mevlid okutun diyelim. İster güneş sistemini, miladi dediğimiz takvimi dikkate alarak yapın. Bunların arasında herhangi dini anlamda bir zorunluluk olduğunu söyleyemeyiz. Maalesef bazen cemaatler de bu tartışmaya dahil olarak sanki Mevlid kandili veya Mevlid kutlaması dini bir şeymiş, yani dinin temel bir ibadetiymiş gibi, işte şu gün olsun, yok kameri takvime göre olsun, bunlar geçmişte de çok tartışıldı. Bazı cemaatler de buna ön ayak oldular. Fakat bunların hiçbirinin dini olduğunu, yani dinin temel bir ibadeti veya sabitesi olduğunu söyleyemeyiz. Dolayısıyla Mevlid kandili dediğiniz şey birilerinin Hazreti Peygamber'in doğum gününde veya farklı bir insanın da doğum gününde olabilir. Oturup ilahi okumaları, hasbihal etmeleri, siyerle ilgili bir şeylerden bahsetmeleri veya kendi aralarında muhabbet edip sohbet etmeleri, bunların hiçbirinin bidat olduğunu veya haram olduğunu iddia edemeyiz. Bunların tamamı insanların sosyalleşmesi açısından dahi, oturup birbirleriyle muhabbet edip sakinleşmeleri, dinlenmeleri açısından da faydalı olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla bu tip uygulamaların bidat olarak ele alınması ve bu bağlamda haram olarak damgalanması sadece basit bir akıl yürütme, metodolojik ve usule dayanmayan bir fikir olarak değerlendirmemiz mümkündür.